Sevgili dostlar, kavanozumuzu çıkarıyoruz. Altı da harika pişmiş. Şöyle bir çevirir misin? Sevgili dostlar, bugün size harika bir börek yapacağım. Bir bardak sütüm var. Şöyle. Bir bardak sıcak suyum var. Yani sıcak suyuna birleştirdiğimde ılık oluyor. Bakın bu şekilde. Bakın 1,5 kaşık tuzum var. 2 tatlı kaşığı şekerim var. 1 paket mayam var. Şimdi bunları böyle iyice karıştıracağım. 1 bardak, 2 bardak ve 3 bardak, 4 bardak un ilave ettim. Şimdi şöyle güzel bir spatula ile karıştırayım bakalım. Hamurumuz nasıl olacak? Öyle çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Orta karar bir hamur elde edeceğiz. Bence tam olacak. Şimdi makinede yoğrulduktan sonra görüşeceğiz değil mi anne? Evet. Bakın sevgili dostlar, hamurumuz gayet güzel yoğruldu. Şimdi birazcık şöyle elimle düzenleyip bezeleyeceğim. Şöyle. Senin ölçülerin hep birebir tutuyor ha. 2 tane bez işte yeterli bize. Şöyle 4 tane beze yapıyorum sevgili dostlar. Hamurum gerçekten mükemmel yoğuruyor bu Ayşe bacı. Adını Ayşe bacı koyduk. Marka o belli olmasın diye. Ayşe bacım çok güzel yoğuruyor sevgili dostlar. Ben size söyleyeyim. Beni yormuyor hiç. Ama ben hazır yufkadan çok böyle el açmasını sevdiğim için el açması yapacağım. Ama bu börek gerçekten yufkayla da gayet güzel olan bir börek. Şöyle bir poşetimizin içine koyalım. Yerleştirip üstünü örteceğim. 10 dakika dinlendireceğim sevgili dostlar. İşte bu kadar. Üstüne de bir bez örttük mü? Tamam. Oldu bitti. Sevgili dostlar, şimdi de sos için 2 tane yumurtamızı şöyle güzelce kırıyorum. Bu bizim kendi tavuklarımızın yumurtası. Bizim tavuklar sağlam yapıyor sevgili dostlar. İşte tamam. Sevgili dostlar, maydanoz bir tutam şöyle, ama lütfen çok ince, mümkün olduğunun en incesini kıyın. Kıyabildiğinizin en incesini kıyın ki güzel olsun. Bakın sevgili dostlar, 2 tane yumurtamızı kırdık. Sonra 1 bardak yoğurdumuzu koyduk. Sonra bakın 1 çay bardağı yağımızı koyduk. Çalan ellerle kavga dövüş ediyoruz. Kaşarlar gitti. Vallahi billahi. Hiç mi bana akıllı denk gelmeyecek Allah'ım? Lan. Oğlum yapma ama. Şimdi güzelce bunu çırpıyoruz. Aslında bunu şeyde mi çırpayım, neydi? Makinende çırpsaydı iyiydi ya. Bir dakikada çırpar. Şöyle. Karıştırdık. İyice çırptıktan sonra maydanozlarımızı koyduk. Ondan sonra
Şöyle kaşar rendelemiş olduğum 100 gram kadar peynirim var. Kaşar peynir. Onu koyduk. Şöyle yarım tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ekleyip karıştıralım. Evet, bu da böreğimizin harcı. Böylece hazırladık. Şimdi açmaya başlayalım hamurumu. Pıtır pıtır kabarmış benim bezeler. Hemen aç vereceğim şimdi. Çabuk açılır. Dördünü bir açacağım. Onun için yani çok zor olmayacak. Çabuk bitecek Allah izin verirse. Sizler hazır yufkadan da yapabilirsiniz bunu. Ben hazır yufkayı ne bileyim çok kendi elimden geldiği için hazır yufka kullanmayı çok sevenlerden değilim sevgili dostlar. Hakkınızı helal edin. Ama sizler hazır yufkadan yapabilirsiniz. Bu börek hazır yufkadan da olur. Sıvı yağ ve margarini kattık. Evet. Şimdi dördünü birden açacağız Allah izin verirse. Böylece böreğimizi hazırlamış olacağız. Bu arada ocakta yağ çızır diyor. Ben ocağa bakmaya gidiyorum. Evet. Ben bunu açacağım yavaş yavaş. İnşallah. Çok güzel açıldı ha, bitti. Hadi bakalım. Şimdi içlemeye mi geliyoruz? Şimdi biraz daha açacağım. Biraz daha büyüteceğim çünkü biraz büyük yufkalara ihtiyacım var. Peki efendim. Peki. Ununu atarsak hamurumuz açılır. Hamuru açmanın başka bir şeyi yok. Ne kadar ununu güzel atarsan hamur o kadar güzel açılır sevgili dostlar. Açıldılar ve benim istediğim boyuttalar. Pardon, şöyle yapalım. Bunu yapmanın en güzel yolu bu. Şöyle çekelim. Zaten böyle bükecektim. Şimdi de şöyle yapalım. Kenara alalım bakalım. Hepsini mi öyle katlayacaksın anne? Evet. Tamam. İşte böyle katlayacağım. Ve kaldıracağım Allah izin verirse. Hamurumuzu tepsimizin boyutuna göre keselim lütfen. Direkt şu tepsimizi getir bakayım bana. Şunu şöyle ortaya koyacağımıza göre şu kadar. Evet. Yani şu boyda keseceğiz. Bu boyda. Bir Sonra şunu keseceğiz. Dostlar böyle yapalım. Yani siz hazır yufkayla da yapsanız böyle de yapsanız gerçekten mükemmel olacak.
boyutlarını, önemli olan şu boyutlarını ayarlamamız. Böyle bir aparat yerleştirin ve şu aralarını ölçerek kesin. Yani kesmemizin amacı o boyutları. Kesmeye dikkat edelim ki. Evet. Şöyle. Aralarını açıyoruz. Evet, aralarını açıyoruz. Şöyle seriyoruz. Gerçekten hem kolay hem de çok, şöyle çok değil. Şöyle hemen hafif bir yağlayacağım. Sonra da bakın bu şekilde böyle yapıp şu şekilde koyacağız. Yani işlemin hepsi öyle devam edecek. Güzel güzel düzeltiyoruz kenarlarını ve şimdi sıra geldi sosunu dökmeye. Şimdi şöyle her yerine gelecek şekilde ne yapıyoruz? Sosumuzu döküyoruz. Lütfen mümkün olduğu kadar her yerine getirmeye çalışalım. Adaletli davranalım yani. Evet sevgili dostlar, bakın böyle güzelce her yerine gelecek şekilde eşit bir şekilde döküyoruz. Mümkün olduğu kadar her yerine şimdi bir 15 dakika bir tepsi mayasında bırakacağız ve ondan sonra da fırınımıza süreceğiz. Evet, şimdi bak güzelce balon balon kabarmışlar. hadi bakalım. Bakın sevgili dostlar, harika pişti böreğimiz. Mükemmel oldu. Dediğim gibi bunu sizler de şimdi iş bunu çıkartmada. Çıkaralım bakalım. Dur, fotoğrafını almam lazım. Sevgili dostlar, kavanozumuzu çıkarıyoruz. Altı da harika pişmiş. Şöyle bir çevirir misin? Şimdi şöyle ortasından bir keselim bakalım. Altı üstü nasıl olmuş sevgili dostlar.
Şöyle bir bakalım. İnşallah güzel olmuştur. Bakın harika olmuş. Ay. Gerçekten mükemmel olmuş. İşte bu leyli böreklerinden kaynaklanıyor sevgili dostlar. O kadar güzel. Sana çok nazar değiyor. Üstü çıtır çıtırken içi de yumuşacık sevgili dostlar. Ve asla hamur değil, bunu söyleyeyim. Çünkü sıcakken kaldırıyorum ama gerçekten çok mükemmel kesiliyor. Eğer biraz daha size katlarını göstereceğim. Ama çok sıcak sevgili dostlar, çok. Parçalamayın. Nazar ediyorsun kendine. Dur, şimdi şöyle yapacağız ve dostlarımıza bu şekilde göstereceğiz. Bakın, asla hamur değil içi. Bakın. Üstü yumuşacık, çıtır çıtır ama içi de yumuşacık. Bakın hiç böyle şuradan açalım. Eğer böyle açarsak daha güzel görünür. Bakın sevgili dostlar nasıl? Hepsi tel tel. Anne yiyemiyorum, araları. canım istiyor. Ve harika bir börek. Misafiriniz geldiğinde, canınız istediğinde çok harika ve çok güzel. Yanda da bir çay ya da bir ayran ya da bir parça yeşillik. İşte menüyü tamamlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Yiyememek diye bir şey varsa ben yiyemiyorum. Neden? Dişimden dolayı.